Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Cumartesi gecesinden hepinize selamlar. Ortalık birazcık dağınık, çalışıyoruz maalesef ki. Ama bu süreç içerisinde hemen ufak bir video yapmak istedim. Çünkü neden? Sosyal medyada soru işaretleri uyandıran bir konu var. Özellikle ağırlık idmanı öncesinde kardiyo zararlı mı? Kardiyo ne zaman yapılmalı? Bunu avantaja nasıl çeviririz? Dezavantaja nasıl çevrilir? Esasında konumuz bu. Evet, ilk başta şunu söyleyeyim arkadaşlar. Benim en önemli prensibim ağırlık idmanından 5 saat önce, ağırlık idmanından 5 saat sonrasında yapılacak olan kardiyo inanılmaz yararlıdır. Hemen konuya bu şekilde başlamak istiyorum. Bununla beraber eğer kanalımı takip etmiyorsanız takip almayı, aynı zamanda videomu da izleyip sonuna kadar ve sonrasında da beğen butonuna tıklarsanız çok sevinirim. Evet, diğer ana temel konu. Konumuz ne? Ağırlık idmanından önce kardiyo yapmak zararlı mı? İlk önce burada şunu anlamak lazım. Konumuz ve hedefimiz ne? Eğer hipertrofi idmanı yapacaksak, yani vücut geliştirme üzerine bir periyotlama ile gidiyorsak, maalesef ki üzülerek bir söylüyorum ki ağırlık idmanı öncesi kardiyo olmaz. Çünkü glukojen depolarına ihtiyacımız olduğu için ve glukojen depolarımız maalesef ki boşalacağı için bu süreç içerisinde yapacağımız ağırlık idmanından yeterince fayda sağlayamayız. Ve aynı zamanda eğer yoğun bir kardiyovasküler sisteme sokarsak, nabız aralığının çok fazla yüksek kardiyo yaparsak ve bu süreç içerisinde hemen arkasından bir saat sonra, yarım saat sonra veya 10 dakika sonra veya 5 dakika sonra bir ağırlık idmanı periyoduna başlayacaksak, bu tamamıyla vücudumuzda hasar alabileceğimiz anlamına geliyor. Belli bir süre sonrasında özellikle. Çünkü maalesef ki bu tarz idman rutinlerinde vücudumuzun direnç idmanlarına yatkınlığını arttırması ve aynı zamanda bu süreç içerisinde yorgun olarak değil, esasında aktif bir şekilde, ısınmış bir şekilde ağırlık idmanına girmemiz gerekiyor. Ve bu süreç içerisinde de sakatlıklardan kaçınabilmemiz amacıyla hem de aynı zamanda vücudumuzu ağırlık idmana konsantre olabilecek şekilde de dizayn etmemiz gerekiyor. Ve burada ilk başta şuna bakmamız lazım. Kas yorgunluğu. Bize maalesef ki ağırlık idmanından önce, hipertrofi idmanından önce yapacağımız kardiyonun bize inanılmaz bir dezavantajı var. Bunun adı ne? Kas yorgunluğu. Bu bize ne yapıyor? Maalesef ki yoğun şiddetli ve uzun süreli yapıldığında kaslarda glukojen depolarını maalesef ki tüketiyor. Ve bununla beraber glukojen depoları kasların ana yakıtı da olduğu için maalesef ki ağırlık çalışmalarında kasların üretebileceği gücü de azaltıyor. Bu da ağırlık özellikle idmanlarında performans düşüşüne, daha az tekrar yapmaya ve hatta kuvvette eksikliğe gidiyor. Buraya kadar okeyiz değil mi? Ve bununla beraber esasında geçmişte 2012 yılında benim çok sevdiğim Wilson James ve arkadaşları olarak nitelendirildiği ve bu noktada da meta analize sahip olan bir araştırma var. Burada da aynı anda dayanıklılık ve ağırlık çalışması, yani hem dayanıklılık için performans arttırıcı kardiyovasküler sistemi çalıştırarak hemen arkasından da ağırlık sistemine uyarlayabilecekleri bir kompozisyon belirliyorlar. Ve bununla beraber deneklere bir idman rutini sağlıyorlar. Ve bunu bir meta analize döküyorlar. Ve kardiyodan sonra yapılan ağırlık çalışmalarının kuvvet kazanımı maalesef ki azaldığı gözüküyor. Ve belli bir süreç evresinde de maalesef ki sinir sistemindeki o çöküş ve o yorgunluktan kaynaklı ve adaptasyon sürecindeki o bozukluktan kaynaklı sakatlanma risklerinin de çıkabileceği belirtiliyor. Peki Robinho ve arkadaşlar 2016 senesinde de aynı seansta önce kardiyo sonra ağırlık yapanlarda sadece ağırlık çalışanlara göre kas büyümesinin de daha az olduğunun meta analiz çalışması da var. Ve bununla beraber bana soracak olursanız nöromasküler yorgunluk, yani kardiyo sonrası sinir sistemindeki iletişimin kısmen bozulduğu gözüküyor. Ve bununla beraber kas kazanılması daha az etkin oluyor. Ve bütün bunların bu sürecinde maalesef ki mental olarak da çöküşle beraber ciddi sakatlık riskleri de artıyor. Peki hormonal etkilerine baktığımız zaman da uzun ve yorucu kardiyo kortizol, stres hormonu seviyesinde maalesef ki arttırıyor. Yani sizin özellikle çok yoğun idmanlar yapıp hemen arkasından ağır kilolarla hipertrofi idmanlarına veya yüksek tekrarla hipertrofi idmanlarına giriyor olmanız maalesef kortizol hormonuna ciddi bir problem yaratıyor. Peki kortizol kas yıkımını desteklediği, yani kas yıkımını desteklediği zaten biliniyor.
Eğer ağırlık çalışma sırasında kortizol zaten yükselmişse kas yapımı değil, kas yıkımı gerçekleşiyor arkadaşlar. Evet. Eğer amacın kilo vermek, yani esasında şöyle bakmak lazım. Amacımız hipertrofi değil. Amacımız kilo vermek. Ve kilo vermek için de bizim bir adaptasyon sürecimiz var. Yani salona bir üye geldi. Bunu özellikle antrenör kardeşlerime, izleyecek olan spora yeni başlayan kardeşlerimin özellikle dinlemesini istiyorum. Özellikle bu bölümü. Özellikle spor salonuna yeni bir birey geldi. Ve kadın veya erkek hiç fark etmez. Bu bireyin amacı fit bir forma girmek ve üzerindeki fazla kilolardan kurtulmak istiyor. Ve bu süreç içerisinde yapılacak olan direnç idmanlarıyla beraber, ağırlık idmanından bahsediyorum, hipertrofiden değil. Öncesinde kardiyo veya sonrasında kardiyo ağırlık idmanı ile birleştirilebilir. Bu süreç içerisindeki verilen kardiyo pek fazla uzun olmamasıyla beraber, ne bileyim 10-15-20 dakika gibi bandında maksimum verilen bu kardiyo ile beraber hem vücudu ısıtıp özellikle kan basıncını ve oksijen seviyesini arttırılıp ondan sonra yapılacak olan direnç idmanlarıyla beraber vücudun daha çabuk evrilmesi, daha çabuk forma girmesi sağlanabilir. Bu farklı bir metot, farklı bir sistem. Yalnız buradaki hedef nokta zayıflamak ve fit olmak. Bunu sakın göz ardı etmeyelim. Özellikle zarar kelimesi veyahut da bundan herhangi bir sakatlık kelimesini irdelenmesi maalesef ki mümkün. Evet, yani temel anlamda bakıldığı zaman eğer amacımız hipertrofi, vücudu şekillendirme, vücudu proporsiyona sokma ve aynı zamanda kas kazanımını arttırmaysa kardiyolarımızı idman sonu ve idman önüne almamamız gerekiyor. Bunu ilk başta anlamamız gerekiyor. Detaylı bir şekilde elimden geldiği şekilde 7,5 dakika oldu video, kısa bir video, size faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bu videonun altına sormuş olduğunuz sorularla beraber eğer benim de atladığım şeyler varsa size net bir şekilde cevap vermeye çalışabilirim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Videomu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinize güzel bir cumartesi gecesi diliyorum.